Merhaba arkadaşlar. Millet ve milliyetçilik kavramlarının ne zaman ortaya çıktıkları sorunu geçmişten bu yana sosyal bilimler alanında tartışılan önemli bir konu başlığı. Kuşkusuz bu soruya verilecek yanıt millet ve milliyetçilik kavramlarından ne anlaşıldığına bağlı olarak değişir. Yani örneğin ileride değişik millet ve milliyetçilik teorilerini ele alırken göreceğimiz gibi bazı doğuştancı millet ve milliyetçiliği insan topluluklarının bütünleştiren ve geçmişin karanlık dönemlerine kadar götüren anlayışlar var. Bu doğuştancıların savundukları anlayışla birlikte milletler ve milliyetler yani insanlık var olalı beri vardı. Fakat bu görüşler romantik düşünürlerinin ortaya koydukları bir görüşler ve pek o kadar taraftar bulan ve son toplum bilimlerdeki gelişmelerle birlikte kabul edilen bir anlayış değil. Genel olarak milletin ve milliyetçiliğin ortaya çıkması esas olarak Büyük Fransız Devrimi'nden sonraya bağlanıyor. Ki ben de bu görüşü doğru buluyorum. Çünkü Büyük Fransız Devrimi'nin ardından özellikle de Napolyon döneminde Napolyon'un bulunduğu dönemdeki imparatorluklardan farklı bir yola girerek bütün bir ulusu askere alarak farklı etnik kökenden gelen insanlardan bir milli ordu oluşturarak Avrupa'yı titretmesi ve bu şekliyle de çok büyük başarılar elde etmesinden sonra Napolyon'un ve Fransa'nın ortaya koyduğu örneğin diğer ülkeler tarafından hızlıca benimsenmesi millet ve milliyetçilik olgularının ortaya çıkışı açısından bir dönüm noktasıydı. Şimdi aslında bu dönüm noktasının anlamını kavrayabilmemiz açısından günümüzün bazı gelişmeleri de bize ipucu sunmuyor değil. Örneğin şunu düşünün, yaklaşık yani son 10-15 yıl içerisinde dünyadaki bazı gelişmeler, emperyalist güç odaklarının bazı ulus devletleri parçalayarak onları atomize hale getirmesi, yani vakti zamanında Orta Çağ'ın büyük devlet yöneticilerinin yaptığı yerel toplulukları birbirlerine düşürerek, onları bölerek, böylelikle yönetme taktiği günümüz koşullarında emperyalistler tarafından yeniden uygulanmaya çalışılıyor. Şimdi bunun sonucu olarak örneğin artık Libya diye bir ulus devletin varlığından kimse söz edemiyor. Libya bugün belli aşiretlerin karmaşık ve dışarıdan bakan çoğu insanın kavrayamadığı bir değişik bir güç dengelerinin hesaplaşmalarının sürdüğü bir ortamda karmaşık bir durumda. Aynı durum hızlı bir şekilde Irak için geçerli. Yani Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Irak'ta belli etnik grupları farklı bölgelerde farklı güç odakları haline gelmiş durumdalar ve bu aynı süreç bugün birebir Suriye'de uygulanmaya çalışılıyor. Bildiğiniz gibi Suriye'de bugün Suriye'nin yönetiminde olduğu varsayılan Cölani ve ekibi, yani IŞİD'liler aslında o kadar bütün ülkeye hakim olabilecek güçlü bir yapı değil. Ama emperyalistlerin sayesinde onlar geçici olarak orada ülkenin iyice dağılma sürecinin tamamlanması için onlardan yararlanılmaya çalışılıyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında ulus devletlerin, ulusların, milletlerin ortaya çıkmasında merkezi bir otoritenin varlığı tartışılmaz bir olay. Yani vatan denilen sınırları belli, tarihsel olarak belli grupların bir arada yaşadıkları bir toprak parçası üzerinde güç uygulama tekelini elinde bulunduran merkezi bir güç olmadan millet ortaya çıkamıyor. Çünkü milleti oluşturan milli ideolojinin temelinde şu var:
millet bir kardeşler topluluğu. Bu kardeşler hep birlikte bir vatanı oluşturuyorlar. Bu kardeşlerin hep birlikte oluşturdukları vatanı yönetmek için bu kardeşler seçimler vasıtasıyla, yani oy vererek kendi temsilcilerini atıyorlar. Bu temsilciler onlar adına ülkeyi yönetiyor. Böylece aslında bir avuç kişi ülkeyi yönetiyor, fakat o kişiler seçimler vasıtasıyla bütün kardeşlerin oylarını alarak ya da onların en azından çoğunluğunun oylarını alarak meşruiyet sağladıkları için böylelikle o topluluğu yönetebiliyorlar ve böylelikle ulus devlet olmuş oluyor. Şimdi bu temel noktaya gözümüzü diktiğimizde, geçmişe baktığımızda diyelim Orta Çağ döneminde hiçbir zaman gerek doğuda gerek batıda dünyanın hiçbir köşesinde böylesi bir olguyla karşılaşmıyoruz. Yani nasıl karşılaşmıyoruz? Örneğin diyelim böyle çarpıcı bazı olaylar vardır. Örnek vereyim. Diyelim Osmanlılar 3 kıtaya yayılmış milyonlarca kilometre karelik toprağı yöneten bir imparatorluktu. Genellikle bize söylenen bu. Yani Osmanlı ta Cezayir'i, Tunus'u, Libya'yı, oraları, bütün Mısır'ı, Arabistan'ı, böyle Akdeniz'in çevresini düşünün. Yani Osmanlı'nın ulaşamadığı pek az yer var. Ve dolayısıyla bütün bu ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altındaydı. Ama yani Osmanlı'nın buralardaki yönetimi aslında politik anlamda bir yönetim değil. Bu genellikle kağıt üzerinde bir yönetim. Çünkü Osmanlı'nın diyelim bir Tunus'a, bir Cezayir'e müdahalede bulunması, herhangi bir padişahın herhangi bir fermanının oraya gitmesi o dönemin koşullarında 3-4 ay alıyor zaten. 3-4 ayda haber gidecek de o haberlerin uygulanıp uygulanmayacağı oralara kadar asker zaten gitmiyor. Şimdi bu söylediğimin daha çarpıcı bir örneği Osmanlı padişahlarının kendilerini halife olarak ilan etmelerine rağmen, yani İslam'ın en büyük temsilcisi ve İslam'ın yeryüzündeki halifesi olduklarını iddia ediyorlar. Ama örneğin İslam'ın 5 temel şartından birisi, biliyorsunuz, hali vakti yerinde olanların hacca gitmesidir. Ama hiçbir Osmanlı padişahı hacca gitmedi. Şimdi halife olduğunu iddia ediyorlar. İslam'ın 5 şartından biri hacca gitmek. Ülkenin en varlıklı, en zengin kişisi Osmanlı padişahları, ama hiçbir Osmanlı padişahı hacca gitmedi. Sadece benim bildiğim kadarıyla 2. Osman'ın böyle bir girişiminin olacağı duyuluyor. Zaten ona da fırsat verilmiyor. 2. Osman bildiğiniz gibi Yedikule zindanlarında boğduruldu. Peki şunu soralım. Bu kadar İslam halifesi olma iddialarına rağmen Osmanlı padişahları neden hacca gitmiyorlardı? Gidemiyorlardı çünkü. Neden gidemiyorlardı? Çünkü hacca gitmek demek o dönemin ulaşım olanaklarıyla falan düşündüğünüzde nereden baksanız 7-8 aylık bir macera demekti. Yani padişah otağıyla birlikte İstanbul'dan çıkacak, ta Hicaz'a gidecek, Mekke'de hacca gidecek, peygamberin işte gerekli saygıyı gösterecek, ondan sonra geri dönecek. Peki bu işi padişah nasıl yapacak? Bunu yapması için yanında 10 binlerce adam gitmesi gerekiyor. Niye 10 binlerce adam gidiyor? Çünkü padişah bir yere gittiğinde hazine de onunla birlikte gidiyor. Yani ülke, imparatorluğun her şeyi padişahta cisimleştiği için padişahla birlikte devlet de yola çıkmak zorunda. Yani padişahlar Osmanlı döneminde sefere çıktıklarında yerlerine diyelim İstanbul'da, başkentte bir kayyım bırakıyorlar. Yani şeylere baksın diye bir vezir atıyorlar, ama mühür kendilerinde, hazine kendilerinde, bütün her şey padişahla birlikte gidiyor. Peki neden öyle? Çünkü Osmanlı merkeziyetçiliği dediğimiz, bildiğimiz anlamda bugünkü gibi bir merkeziyetçilik değil.
merkeziyetçilik sadece hanedanın o devletin başında olduğu anlamına ve hanedanın başındaki bulunan kişiyle diğer bütün insanların ilişkileri birebir biat ilişkisi halinde. Yani herkes padişaha onun ömrü boyunca biat ediyorlar. Ve dolayısıyla diyelim padişah sefere çıktı. İşte 6 ay, 7-8 ay İstanbul'dan uzaklaştı. Hazine de kendisinin yanında, mühür de kendisinde. Ama diyelim padişahın oğullarından birisi ya da ne bileyim tahta hak iddia edebilecek birisi kolaylıkla onun yerine geçip iktidarı ele geçirebilir. Dolayısıyla buna meydan vermemek için Osmanlı padişahları hiçbir zaman hacca gitmemişlerdir. Bu da ne gösteriyor? Osmanlı padişahlarının bulunduğu dönemde yani merkezi otoritenin o kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor. Zaten güçlü olmadığını nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Bütün bu sadece Doğu için değil, Osmanlılar için değil, Batılılar için de geçerliydi. Batı'da örneğin Osmanlı'nın bulunduğu dönemde Habsburg hanedanı ya da işte Fransa'da Fransa kralları vardı. Ya da işte Avusturya, Macaristan ve Almanya'da hüküm süren Habsburg imparatorları vardı. Fakat bunlar da hanedandı. Yani hanedan ne demek? Yani belli bir soyda bağlı soylu kişilerin o devleti yönetme hakkını Tanrı'dan aldıkları ve öyle yönetebildiklerini söylüyorlardı. Şimdi Orta Çağ'da Avrupa'daki en güçlü krallar bile kendi özel orduları yoktu. Yani tebaasına, kendisine bağlı olan insanları askere alıp onları kendileri için savaşmaya ikna edemezlerdi. Dolayısıyla ne yapmak zorundalardı? Paralı askerler tutmak zorundalardı. Şimdi buna ilişkin örneğin çok çarpıcı bir örnek verebilirim. 1500'lü yıllardan sonra İspanya'da büyük bir imparatorluk kuran ve birçok başarıya imza atan İspanya'nın en görkemli dönemini yaşatan 2. Felipe'yi düşünün. 2. Felipe bir dönem en büyük rakibi olan Fransa'ya karşı büyük bir üstünlük sağlıyor. İspanya'ya saldırmaya kalkan Fransızları perişan ediyor. Ve dolayısıyla 2. Felipe'nin yapacağı tek iş Pireneleri yani Fransa ile İspanya arasındaki Pireneleri aşarak doğrudan Paris'e gitmek ve imparatorluğunu çok daha geniş bir alana yaymaktı. Ve dolayısıyla İspanya'daki Fransa ordularını yok ettikten sonra Felipe'yi durdurabilecek hiçbir güç yoktu. Herkes 2. Felipe'nin çok kısa bir zaman sonra Pireneleri aşarak Paris'e gireceğini ve imparatorluğunu oraya da pekiştireceğini, yayacağını bekliyorlardı. Ama hiç de öyle bir şey olmadı. Ve 2. Felipe ordusunu toplayarak Madrid'e geri döndü. Şimdi bilim insanları, tarihçiler yüzyıllarca bu işi tartıştılar. Yani 2. Felipe altın bir tepsiyle önünde bulunan o dönemin en güçlü imparatorluklarından biri olan Fransa'yı hademe ele geçirme olanağı varken niye bunu yapmadı? İşte buna ilişkin sayısız teori ortaya atıldı. İşte kimisi dedi işte şu taht hesapları vardı, kimisi dedi rüşvet aldı, kimisi dedi kral birdenbire deliliği tuttu, kimisi dedi onun etrafındakiler onu yanlış yönlendirdiler, şudur budur yani onlarca teori. Bütün bunlar daha sonra tarihçiler sanırım herhalde Ferdinand Braudel olması gerekiyor, ünlü bir tarihçi. Bir arşiv çalışması sırasında 2. Felipe'nin babasına yazdığı bir mektubu buldu. Şimdi bu mektupta Felipe babasına diyor ki eğer diyor yeteri kadar para bulabilirsem ordumu Paris'e götürecekmekte kararlıyım. Ama para bulamazsam bu işe kalkışmam mümkün değil.
ve nitekim para bulamıyor. Para bulamadığı için de orduyu Pirenelerden aşırıp Fransa'ya gidemiyor. Şimdi bu ne demek? Yani bu bize şunu gösteriyor. Feodal Avrupa'da krallar eşitler arasında birinci olarak yerel beylerin, yani feodal beylerin seçimleriyle başta bulunuyorlar. Fakat hiçbir kral yönettiği ülkedeki bütün grupların söz geçiremiyor. Söz geçiremediği için onları askere alma, onlardan yararlanma diye bir şey yok. Bir kral birilerine savaş açacağı zaman şunu yapıyor. Öncelikle para arıyor. Para bulmak için de genellikle Orta Çağ'da en çok başvurulan yöntemlerden birisi olan bankerlerden ve para tefecilerden borç almak. Örneğin işte Fuggerler diye bir aile vardır. Örneğin bugün hala Almanya'da onların torunları falan iş başındadır. Bunlar örneğin krallara belli sözleşmelerle para verirler. Ve verdikleri bu paraların karşılığı olarak krallar asker tutarlar. Özellikle Katalanlar, İsviçreliler, yani Avrupa'nın belli ülkelerinde bu kralların ordularında hizmet edecek gönüllü paralı askerler vardır. Bunları tutarlar ve bunlarla savaşa giderler ve başarı kazanırlarsa egemenliklerini geliştirirler. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Orta Çağ'ın bölünmüş siyasi yapısı içerisinde krallar o kadar güçlü değildi. Güçlü olmadıkları için de merkezi krallıklar Orta Çağ'da yoktu. Merkezi krallıkların olmadığı bir dönemde Napolyon'un bütün Fransa ulusuna, Fransa'da yaşayan bütün etnik gruptan insanlara seslenerek onlardan bir milli ordu oluşturarak fetihler yapması ve Avrupa'nın altını üstüne getirmesi, yani her önüne gelen orduyu yerle bir etmesi, milliyetçiliğin ortaya çıkmasının şafağını ve işaret fişeğini bize ortaya koyuyor. Şimdi bu durum aslında Orta Çağ'da sadece Avrupa için geçerli değil, Doğu için de geçerli. Yani Osmanlılar da örneğin genellikle bizim tarihçiler ve milliyetçiler çoğunlukla Osmanlıların Bizans'a karşı başarılarını allayıp pullayıp çok böyle abartma eğilimindedirler. Oysa ki yani Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıktığı dönemde Bizans olmaktan çoktan çıkmış bir topluluk. Yani örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun Halil İnalcık'a göre Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş belgesi ya da kuruluş nişanesi olarak geçen Bafeus Savaşı diye bir savaş vardır. Osman Gazi ve adamları Bizans'a karşı harekete geçerler. Bilecik'ten yola çıkarlar ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Koyunhisar, bugünkü adıyla Hamidiye diye bir köy var. Onun bulunduğu yerde Bizanslarla savaşa tutuşurlar. Savaşa tutuştuklarında Bizans İmparatorunun gönderdiği ordunun sayısı Katalanlardan ve Sırplardan falan oluşuyor bunlar. Paralı askerler yani. 2000 kişi. Yani 2000 kişilik bir Bizans ordusuna karşı savaşılıyor. Aslında savaşta doğru fazla öyle ölen falan da yok. Yani sayısını bilmiyorum ama çok böyle sembolik, daha sonraki savaşlar düşünüldüğünde sembolik bir olay. Yani demek istediğim şu: Orta Çağlarda, yani milletin ve milliyetçiliğin olmadığı dönemlerde böylesi geniş topluluklara hükmeden krallıklar, merkezi yönetimler olmadığı için millet ve milliyetçilik kavramları da yoktu. Yani Orta Çağ'da doğudaki en büyük imparatorlukları düşünün. Bunlardan örneğin Safaviler vardı. Safaviler özbeöz Türklerdi. Safavi Şahı Şah İsmail Türkçe deyişler yazan, halk ozanlığı yapan ve özbeöz Türk bir kişiydi.
Safevilerle Osmanlılar arasındaki savaşlarda Osmanlıların saflarında paralı askerler vardı. Şah İsmail'e karşı Osmanlıların kaybettiği bazı savaşlarda bu paralı askerlerin karşı tarafa geçmelerinde büyük rolü vardır. Yani kısacası burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani millet ve milliyetçilik kavramlarının ortaya çıkması geçmişten bu yana insanlığın geçmişinden bu yana süzülüp gelen özellikler değil. Bu özelliklerin oluşabilmesi için belli toplumsal koşulların ortaya çıkması gerekiyor. Bu koşulların en önemlilerinden birisi merkezi hükümetlerin, merkezi devletlerin ortaya çıkmasıydı. Merkezi devletler ortaya çıkarak güçlü toplarıyla halktan toplanmış güçlü sayısı kalabalık ordularla harekete geçen milli orduların ortaya çıkmasıyla birlikte ancak milletleşme süreci gelişim göstermeye başladı. Ondan önce yani örneğin diyelim Avrupa açısından söz konusu olduğunda milliyetçiliğin ortaya çıkması esas olarak biraz önce de söylediğim gibi Büyük Fransız Devrimi'nden sonraya aittir. Yani örneğin Victor Hugo'nun 1793 Devrimi diye bir kitabı vardır. Bu kitapta belli pasajlarda örneğin Bretanyalı yani Kelt nüfusundan bir kadınla bir asker arasında bir sohbet geçer. Asker kadına der ki senin vatanın neresi der. Kadın şaşırır tabii. Bilmiyorum diyor. Benim vatanım yok der. Nasıl yok diyor. Sen nerelisin diyor. Kadın söylüyor işte Bretanya'da bir yer Sisnograd diye bir yer var. Sisnogradlıyım diyor. Ya ama diyor o zaten diyor işte Fransa diyor. Hayır diyor Fransa olur mu diyor. Orası diyor Bretanya diyor. Yani biz diyor Keltiz diyor. Şey değiliz diyor. Olur mu diyor. Askerde diyor ki orası da diyor Fransa'nın. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. O dönemde farklı etnik gruplardan insanların aidiyet duyguları esas olarak ya birincil olarak dinle ilgili ya da ikinci olarak o ülkeyi yani bulundukları toprakta yönetimde bulunan hanedanla ilgili. Yani kendilerini ya dinsel kimlikleriyle ya da devlete hakim olmuş soyluların aileleriyle kendilerini tanımlıyorlar. Şimdi buna ilişkin çok çarpıcı bir anekdot da örneğin Namık Kemal ile ilgilidir. Namık Kemal 1870'li yıllarda 2 sene kadar Londra'da kaldı. Hatta kaldığı yer Karl Marx'ın oturduğu evin arka sokağı. Belki de gelip geçerken Marx'la karşılaşmıştır falan ama tabii o dönemde bizim aydınlarımızın dünyadan haberleri olmadığı için Namık Kemal tabii Marx'ın ne varlığından ne düşüncelerinden hiçbir şeyden haberi yok. Neyse o ayrı bir mesele. Namık Kemal ilk gittiğinde İngiltere'ye bunlar 2-3 arkadaşlar oraya sığınmak için gidiyorlar. Orada pasaport görevlileri bunlara soruyor. Milletiniz diyor. Bunlar diyor Osmanlıyız biz diyor. Ya, şimdi görevli gülüyor. Ya diyor ben diyor sizin diyor hanedanınızı sormadım diyor. Milletinizi sordum diyor. He diyorlar. O zaman diyorlar biz İslam'ız diyorlar. Nasıl ya diyor. Biz Müslümanız diyor. Ya diyor ben size dininizi sormuyorum diyor. Milletinizi soruyorum diyor. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Yani Türkiye'de milliyetçiliğin öncülerinden Vatan yahut Silistre'nin oyununun yazarlarından Namık Kemal bile İngiltere'ye gittiğinde milletin ne olduğunu bilmiyor. Yani o dönemde millet kavramı Osmanlı topraklarında yok. Zaten Osmanlı ülkesine millet ve milliyetçilik kavramlarını esas olarak getirenler o dönemin Rusya'sında yaşayan Türkler. Yani bunların içinde örneğin Gaspıralı, İsmail Gaspıralı, Zeki Veli Togan, Yusuf Akçura, bütün bunlar aslında Rus topraklarından Türkiye'ye gelip milliyetçiliği getirenler. Yani demek istediğim Türkiye'de milliyetçiliğin tarihine
biraz gitmeye çalıştığınızda ancak 1900 yıllarının başına gidersiniz ve esas olarak milliyetçiliğin toparlanıp öne çıktığı İttihat Terakki iktidarıyla birliktedir. Yani İttihat Terakki milliyetçiliği, yani ilk başta o da Osmanlıcılık ve Müslümanlık, İslamcılık çabalarının ardından bütün bunların işe yaramazlığını gördükten sonra son çare olarak Türkçülükle karar kılıp Türkçülüğe yöneldikten sonra Türkiye'de milliyetçilik boy vermeye başladı. Yoksa ondan önce 1900'lü yıllardan önce biraz önce Namık Kemal örneğinde de verdiğim gibi Türkiye'de milliyetçilik diye bir şey yoktu. Sonuç olarak milliyetçiliğin bütün dünyada ortaya çıkması ve genel kabul görmesinin başlangıç fişeğini çeken Büyük Fransız Devrimi. Yani 1789'daki Büyük Fransız Devrimi ile birlikte tiers état denilen üçüncü tabakanın içerisinde bulunan burjuvazinin önderliğinde işçilerin, köylülerin ve zanaatkarların hep birlikte bir bütün olarak ülkede soylulara ve ruhbanlara karşı bir hareket geliştirmeleri milliyetçiliğin Fransa'daki oluşmasının işaret fişeğiydi. Bu örnek daha sonra diğer bütün ülkelerde hızlı bir şekilde kopyalandı ve gelişmeye başladı. Bu konuya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren ve beni destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.